Yepyeni ve heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz. Dünyanın her tarafındaki Türk topluluklarını araştıracağız, gezeceğiz, göreceğiz. Yaşam tarzlarını sizlere aktarıyor olacağız. Muhteşem bir yolculuğun ilk adımına başlıyoruz. Akşam saat 6'ya kadar Moskova'dayız. Moskova bizim ilk durağımız oldu. Birkaç saat dinlenmemiz gerekiyor buralarda. Biraz enerji depolamamız gerekiyor. Sesimiz gitmeye başladı çünkü. Bu havalimanında birkaç saat dinlendikten sonra akşama kadar zamanımız var. Moskova'yı göreceğiz. Kızıl Meydan'ı göreceğiz. Daha sonra şehrin diğer ucundaki havalimanına da gidip Yakutistan'a yolculuğumuza devam edeceğiz. Bayağı bir soğuk var. Soğuk böyle kesiyor. Çok sert. Ama insanlar alışmış gibi. Çok rahatlar. Karakterlerine oturmuş yani bu hava. Kızıl Ordu'nun geçtiği meydan burası. Şimdi gelelim Kremlin Sarayı'na doğru yürüyelim. Kremlin adı Rusça'da şato, hisar, kale anlamına da geliyor ve Rus bölgelerinin birçoğunda bu Kremlin'i görmek mümkün oluyor ama en ünlüsü Moskova'da bulunuyor. Çünkü burası devrimden önce Rus Çarlığı'nın yuvasıydı. Kremlin çok görkemli bir yer. Çok büyük bir yer. İçerisinde çok sayıda kilise ve müze var. Aslında Moskova'ya gelmişken hepsini gidip görmek lazım. Teker teker incelemek lazım ama bizim o kadar zamanımız yok. Ve biz buralardan bir diğer havalimanına doğru yola çıkacağız birazdan. Gerçekten sert bir şekilde iklim değişikliği yaşayacağız. Nemli ve sıcak havadan sert ve soğuk havaya gidiyoruz. Heyecan var. Moskova'da bile bu kadar soğuksa Yakutistan'da ne kadar tahmin etmek bile zor. 6 saatlik zaman farkı var şu anda. Moskova'dayız. Akşam saat 18. Ama gideceğimiz yerde şu anda 12, gece saat 12. Biz vardığımızda neredeyse sabah 6 olmuş olacak. 6-7 saat uzun bir uçak yolculuğu çekeceğiz. Yani aynı ülke içerisindeyiz ama Avrupa'dan Asya'nın en uç noktasına uçacağız. Sonunda uzun yolculuktan sonra Yakutistan'a ilk adımımızı atıyoruz. Çok yorucu bir yolculukta. Ayaklarımız o kadar şişti ki şu anda hissedemiyorum. Gelir gelmez uçakta haber verdiğine göre hava sıcaklığı -26. Bakalım gidip deneyimleyeceğiz. Ya bir şey yokmuş. O kadar sıcak geliyor ki şu an bana. Şaka. Şimdi almaya başladım. Çok kuru bir hava olduğu için bayağı keskin bir şekilde belli oluyor. Nefes almak biraz zor oluyor bu havada. Dünyanın bir ucunda bizi karşılayan insanlar var. Çay vesaire içmeye gideceğiz. Normalde saat şimdi daha yeni 8 oluyor. Havanın aydınlanmasına daha 1 saat var, 1,5 saat var. Yani normalde bu saatte açmazlar ama biz gelecek diye açacaklarmış şimdi. Kendimi Grönland'da hissediyorum. Buzlu bir adadayım yani. Uyuduk ve buz devrinde bulduk kendimizi. Очень жаль, что у вас нет знакомых. Ну, их очень мало. Burası Saha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk. Havalimanından iner inmez
bölgenin aktivisti Alexey Tomsky sabah 6'dan beri bizi havalimanında bekliyor. Kendisini ortak akademisyen arkadaşlar sayesinde tanışmıştık. 4 gün boyunca yani Saha Cumhuriyeti'nde bulunacağımız 4 gün boyunca da bize rehberlik yapacak. Alexey ile birlikte 4 günlük yoğun bir program çizdik burada. 2 günlüğünü başkent Yakutsk'ta geçireceğiz. Diğer 2 gününde diğer uluslarda geçireceğiz. Burada ulus diyorlar. Saha'nın diğer bölgeleri, Saha Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerine gideceğiz. Orada da çok renkli bir kültür bizi bekliyor olacak. Şimdi buradan çıkıp Saha Cumhuriyeti'nin, sahaların özel geleneksel yemeklerini yiyebileceğimiz bir yere gideceğiz. Ondan sonra da şehirde biraz yaya dolanacağız. Bakalım bir deneyim yapacağız yani bu soğukta. 2 saniye bile soğuk. Soğuk. Kendisini hissettiriyor. Şey diyor, arabalar dikkatimi çekti de sağdan gidiyor. Japonya arabalarıymış. Japonya'ya da yakınız bu arada. Yılın 6 ayı. Kış böyle bembeyaz olacak. Diğer 6 aya da kışa hazırlık. Eksi 15 olmaya başlayınca artık kış gitti anlamına geliyormuş yani buralarda. Ortam müthiş. Tam bir Yakut kızı oldum. Yanaklarım da kızarmaya başladı. Şimdi et yiyince bence yanaklarım kendine gelecek. Şimdi burasının dizaynı, tasarımı Yakut çadırına göre yapılmış. Eğer bu perde varsa bir çadırda orada genç kız var anlamına geliyor. Называется хаппахчы. Kapakçı? Ага, слово хаппах. Крышка. И закрыта. Ну, Happa. Da. капак. Perde olabilir, perde diyebiliriz. Ama Yakutçasına, Yakut Türkçesine yani Saha Türkçesinde kapakçı, kapak, kapak, kapatmak oradan geliyor yani anlamda. At mı yiyelim, geyik mi? Kararsız kaldım da. Saka Türklerine özgü yemekleri deneyeceğiz şimdi. Mesela şundan başlamak istiyorum. Bu da kımıza benziyor ama anık sütü. Saka Türkçesinde anık sütü. Yani inek sütü. İnek sütünden ve ekşitilmiş yani kımıza benzetilerek yapılıyor. Çiğ balık. Saka Türkçesinde yine aynı şekilde çiğ balık yani. İnek dana dilinden, anık tılından salata, tay etinden bir diğer ana yemek. Tavuk zaten aynı dilde. Bir de bir diğer değişik görebileceğiniz yemeklerden biri de börek ama geyik etinden börek. Onu da deneyeceğiz şimdi hepsini. Zaten kokusundan anlamalıydım bu kadar ağır olduğunu. Daha önce batı tarafında yetişen geyiğin tadına bakmıştım ama şimdi en doğu taraftaki geyiğin tadı farklı. Şimdi Yakutistan'ın en zengin noktalarından birindeyiz. Mücevherler salonu. Yakutistan deyince akla hemen yakut kelimesi geliyor. Herhalde mücevherler boldur, buralarda yakut taşları boldur diye akla yansıyor ama aslında yakut kelimesi o mücevher yakut kelimesinden gelmiyor. Yaka kelimesinden geliyor. Yaka yani saha anlamında. Belli başlı milletlerin S harfi olmadığı için yaka demişler. O yüzden Yakutya yani Yakutistan olarak anılmaya başlamışlar ama Yakut kelimesiyle pek bağdaşmıyor. Ama bu topraklarda gerçekten muhteşem taşlar var. Elmaslarıyla ünlü ve güzel mücevherleri de var. Ve mücevherde kullanan taşları fabrika taşları değil, kendileri yani bu topraklarda özel olarak ürettikleri taşlardan kullanıyor. Bir bakalım. Şu an Yakutistan'ın çok önemli noktasındayız. Saha dilinin hala korunması için çok önemli altyapılarda bulunuyorlar. Saha dilinde çocuk dergileri çıkartılıyor, gençler için özel gazeteler çıkartılıyor. Yani burası Keskil Yayın Evi. Buraya da bir uğramak istedik.
gazeteleri okumak istedik açıkçası saha dilinde. Ve bakalım dedik anlayabiliyor muyuz? Ve Türkçe'de benzerlikleri var mı? Ve ne kadar korunuyor? Bunları da bu soruların cevabını alabilmek için buraya gelmiştik. Çok güzel bir şekilde sıcakkanlı, sıcak, güler yüzlü bir şekilde ağırlandık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ortak kelimelerin olduğunu da görmüş olduk böylece. Bergehe. Bergehe. Şapka. Bergehe. Bere. Bergehe. 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 Türkçe'de bere. Keskil'den önce gazetenin ismi Belembol. Bol, ol. Zaten Belembol, hazır ol anlamda. Hazır ol diye gazete çıkmış, sonra Keskil olarak değişmiş ismi. Şu an saat 15.00, yani 3. Ama hava kararmaya başladı. Yarım saat sonra hava tamamıyla kararacak. Hava kararmadan biraz şehri turlamak istedik. Здравствуйте. Можно вас снимать? Меня? Блог снимаем вот этот. Да. Sama из Казахстана, но мы из Турции приехали. Şimdi hoca kolejde ders veriyor. Diyor ki sen hem Rusça konuşuyorsun hem bize benziyorsun. Olamaz diyor. Türkiye'den gelmiş olamazsın, kandırıyorsun diyor. Подойдите, девочки. Это студентки колледжа технологий и дизайна. Aha, Teknoloji ve Tasarım Koleji'nin öğrencileri şimdi -30'da güzel bir tasarım yapacaklar. Колледж директорıymış. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приехали из Турции. Хотели вот блог снимать про Якутию, про традиции и так далее. Мимо шли, как раз вот Увидели наших студентов, Увидели, которые да. украшают. я говорю, даже без перчаток, говорю, вам не холодно? Вы знаете сахала язык? Соколы. Сахалы? Сахалы, да, знаю. Умеете считать до 10? Конечно. Если попросим вас посчитать до 10. Могу посчитать. Давайте, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşte bu kadar. Похоже, да? Русская же группа языков, поэтому, конечно, понятно. Aha, anlamayan var mı? Çeviri yazmama gerek yok herhalde. Много похожего, схожего. Очень даже, да. Конечно. Вот наша цель показать схожество, то есть Тюркских языков. тюркских языков, культуры и так далее. Wow. Yakutistan'da ana geçimlerden biri de balıkçılık. Şimdi de buranın ünlü balıkçı pazarındayız. Genelde kuzeydeki nehirlerden avlanıyor bu balıklar. Halim, şuka. Evet. Bayağı buz tutmuş yani. Çok sertler. Bu balıkları çiğ çiğ yiyorlar. Yani bir kere dondurulduktan sonra onu tekrar çözmek, tekrar kaynatarak yemek daha böyle vitaminlerini düşürür diyorlar ve çiğ şekilde yiyorlar. Böylece vitaminleri daha kalıcı oluyormuş. Bir 7-8 kilo kesim var. Турцияда келдилер, блогерда. Вот хотели пообщаться с вами. Можно спросить на Сахалы, например, сколько вам лет? Мне хода алты ettim. Сахан 67? Ага, 67 лет. Правильно да? 67 dedi. Похожие языки у вас есть? Да. У нас очень похожие языки, Ага. как и у вас. Сколько лет вы уже занимаетесь? Только начала. Только начали? А сами ловите или нет? Нет, мы сами покупаем. Откуда? Вам не холодно? Нет, не очень холодно. Очень холодно? Нет, не очень холодно. Не очень холодно, Ага. жарко может. Не, А мне жарко, холодно. Мне холодно сейчас. 50 градусов будет. Тогда я... Да. 50 градусов будет? Это Сейчас холодно будет? 30 градусов, да? 30 градусов не холодно? Нет, не холодно. 30. Сахаларушка келбеттер, да? Ага. Kina kırtın men. Ana Turkiyalı kir diridi. Şimdi Saka Türkçesinde teyzeye adını soracağım. Bakalım siz de anlayabilecek misiniz? Enatın kim? Мен атым Людмила Дмитриевна. Evet. Bugün fazlasıyla üşüdük ve çok yorulduk.
Havalar kararmaya başlayınca ki havalar saat 4 gibi artık kararmaya başlıyor. Biz de hemen kendimize kalacak yer bulduk. Ve artık sırtımızdaki çantalardan da kurtulmuş olduk. Genel olarak Saha Cumhuriyeti güzel, sert soğuğuyla bize müthişem bir hoş geldin mesajı verdi. Yakutistan planımız Saha Cumhuriyeti'nde 4 gün geçirmeyi planlamıştık. Zaten bu kadar Türkiye'nin birkaç katı olan büyük coğrafyada 4 gün bile azdı. Ancak 3 güne indirmek zorunda kaldık. Çünkü diğer Irkutsk bölgesine geçmemiz gerekiyor. Tam istediğimiz gibi biletler yoktu. Her gün uçak seferleri yok. Haftada bir kere bulabiliyorsunuz. Diğer yandan tren biletleri var ama tren 3-4 gün alıyor. 3-4 gün yolda kaybetmek istemeyince biz de uygun uçak biletini kaçırmamak üzere 3 gün sonra Irkutsk bölgesine geçmeyi planlıyoruz. Oralarda da kaybolmaya yüz tutmuş Türk topluluklarını inceleyeceğiz. Sibirya gibi bölgenin bir ay içerisinde tüm güzelliklerini göstermek için gerçekten de zamanla yarışmak gerekiyor. Yarın da bu yolculuk son sürat devam edecek. İkinci günündeyiz Yakutsk bölgesinde ikinci gündeyiz. Bolca dinlendik, güzel dinlendik aslında. Saat farkından dolayı aslında alarmı da duymamıştık. Sabah Alexey gelip uyandırdı ve acilen toplanmak zorunda kaldık. Çünkü aşağıda taksi bekliyordu. Şu anda Yakutsk'un kuzey bölgesine doğru yola çıktık. Farklı bir ulusa gideceğiz. Namski ismi. Bölgenin saf halini görmeye gidiyoruz. Kuzey bölgesi daha soğuk ve tabii ki de orada şehir dışından çıkıp bir köy hayatını görmüş olacağız. Yola çıkıyoruz. Günaydın. Çok güzel. Yakutsk şehrinin kuzeyinde bulunan Namski'deyiz. Burası küçük bir yer. Küçük bir yer olduğu kadar sakin, sessiz, ormanlık alan. Şimdi burası bir demir ustasının çiftliği. Demir ustası, demir ustalığı ve demircilik saha Türklerinde çok eskiye, çok yani tarihi derinlere dayanıyor. Biz de demir ustasından komuz yani kopuz yapımını öğrenmek için geldik buraya. Bu gelenek yani yüzyıllardır devam ediyor bu bölgelerde. Kas bir deha gide 10 yıl bu komuska. Kırıldaktı. Her bir saha yiğidi bu kopuz oynuyor. Kırıldaktırdan bilerler komuhu. Ondan da bilgin komus günü diyem brahnik var. Tırsatan bire komus günü. 30 O- Kasım evet. По Kopuz всей günü. республике Саха. Hı hı. И там дети все играют на хумусе. Вот, в школах, oskolalarga da. Otup kırdıklardan bilin уже onu verdiler. Şimdi hopuz ayarlarını gerçekleştiriyor burada. Kopuz ayarları. Что вы сейчас делаете? Настраиваю. Kopuz telinin arasına demir tozları düşüyormuş. Onları temizliyor şu anda. Yani saf ses çıkarabilmek için. Bir kumu bir gün. Oradayım olana bile 2-3 gün. Kopuz telinin çok ince ve pürüzsüz olması gerekiyormuş. Zaten kopuz yapımındaki en çok zaman alan da bu. Ölen bitti de o. Öyle bitti ha.
Harika. Bitti. Bitti. Evet, kabız bitti. Saha Türklerinde demir ustası şamanla aynı derecede tutuluyor. Bazen şamandan daha üst derecede tutuluyor. Çünkü sahaların tüm hayatları, yaşam tarzları demir ustasına bağlıydı. Yani silahlardan tutun kopuzlara kadar. Şimdi çok köklü bir geleneğe şahit olacağız. Ota algıs deniliyor Saha Türkçesinde. Teşekkür etmek. Bu da tengircilikten geliyor. Şimdi Saha Türkçesinde her şey otla bağlı. İşte ot duman oluyor. Duman olarak da, tütün olarak da tengriye yani gök tengriye ulaşıyor düşüncesiyle ota şimdi teşekkür edecek. Yani bir nevi böyle bir ot, tütün sayesinde Tanrı ile bir ilişki kurmak anlamına geliyor. Avutun içinde vıcı kantemeri say üç güne bu aralar maçlar spesiyeller silitten sıktadan buluktun bilir kardeş bir şey işte dolu. Şimdi evet buralarda üşümemenin tek yolu inek sütünden kımız içmek, bıpah içmek yani. Az önce algıs için kullanılmıştı yani ota teşekkür niyetinde de ateşe bunu atmıştı. Tadına da bakalım. Krepe benziyor. Ve vazgeçilmez bıpah, inek sütünden kımız. Şimdi demir ustası Nergüstan'ın sıcak yuvasından çıktık. Güzel ikramlarını tattık. Ve bugün Olonho günü sahalar için, sahaların vazgeçilmez ve en köklü eposlarından biri. Manas neyse, Köroğlu neyse, Olonho da Türk topluluklarının en eski eposlarından biri. Bugün de Olonho günü ve onu izlemek için şimdi Namski'de merkezi doğru yola çıkıyoruz. Bugüne kadar çok Türk topluluklarını gezdim ve hepsinde ortak nokta misafirperverliği ve sıcakkanlı olmaları. Şu anda Olonho merkezindeyiz. Bu destanda kahramanlık hikayeleri anlatılıyor. Ama mitolojik karakterler var. O muhteşem saha geleneksel kıyafetleriyle görüyoruz. Bakın burada ne var? Merhabalar. Merhabalar. Çok güzel. Şimdi destandaki karakterler benzemiş bir şekilde kıyafetler giyildi. Evet, içeri gitmemiz gerekiyor. Mana usta betangas betan. Usta. Şimdi bir gösteri yapacaklar bize. Ortada şaman da var tabii. Evet, izleyelim birlikte. Algıs
yine teşekkür ediyoruz. Tanrı'ya, Tengri'ye teşekkür. Yağmur bitti de Gölce batıp Kıvrılıp da Adam kıvrılıyor Yüreğe tutarken senin Allah'a tutarken senin Mahan yıkıldı senin Kıymet Yüreğe Gülüm anlay Çiçek anlay Huk Mutluluktan bir yerde de bittiği bol vaktına. Bugün hatta büteyim ağzını. Benken olup geleceğim yayarım. İlk tarafta dinlenen süreyde. Azmi canına. Ve sütten cebine günü olarak alemdir. Uruy ayhal. Uruy ayhal. Ayhal niçin? Ayhal niçin? Tutku. 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 Buka barulutun, uhukay ka, uhukay sa hagyo ba? Ano kaya ki, bakalay wala, balansun. Nasıl? Buka barulutun, uhukay ka. İyi bakın. Gerçekten çok orijinal bir dans. Çok orijinal bir dans. Biliyorlar o. Valla
Osoyhay güneş dansı ve bugüne kadar 14 asırdır korunan tek eski dans türlerinden biri. Ve bu dans sadece Sahalara özgü değil, şu anda Saha Türkleri tarafından korunuyor ama tüm Türk toplumlarının danslarının babası aslında. Bir o kadar da halaya benzerliğini az önce gördük ve halayın da babası sayılıyor. İsmi olarak da aslında benzerlikleri var. Evet. Вот это наш язык другой. Но раньше вместе с языком разговаривали, Турцием. Да. Вот, вот это Ади воевали вот это, да, Черное море, до Черного моря, да, в Турцию поехали, вот это все разбал бы. Вот, это язык такой похож. Да, слушайте, там огонь горит, там, туда. Ateş yanıyor, ateş yakıyorlar, gidelim oraya. Сильная. Речка. Вот. О, молодец. Сюда можешь сесть. Я на трех тур. Gidiyorlar. Evet. Ya, Bana alayı da tutturur. ya hoş ya. Buralarda da çok sevildik. Hemen Türkiye'den geldiğimizi öğrenince insanlar işte aynı dili konuştuğumuzu, aynı kültürü taşıdığımızı, bir zamanlar aynı çatı altında yaşadığımızı hemen söylüyorlar. Hala insanların kendi ana dillerini unutmamaları, geleneklerini yaşatmaları, yani bunu nasıl aktarsam, yani bu duyguyu nasıl sizlere iletsem bilemiyorum açıkçası. Çok önemli bir şey, çok güzel bir şey. Umarım bu gelenek de nesilden nesile aktarılır ve unutulmaz. İşte hemen görür görmez bir tuğan olduğumuzu, yani aynı kardeş topluluklar olduğumuzu hatırlayıp hemen yüzleri eriyorlar, işte gülümsüyorlar, bir şeyler ikram ediyorlar. Gördüğünüz gibi fotoğraflar çektirmek istiyorlar. Öyle yani güzel. Yani kendi evimizde gibiyiz aslında. Çok enteresan. Bu körçüydü. Это пёсчак. Körça. Пёсчак. Bu körçü ve bunu böyle kaydırınca kaderinin okunacağına inanılıyor. Saka ineğinden alınan süt uyutuluyor ve böyle kaymak tadına geliyor. Ve sonra onu bu körçüyle daha da böyle kabarık hale getiriliyor. Çiğ balık. Çir balık. Bu çiğ balık. Dondurulmuş çiğ balık. Желаете, свои пожелания скажете. Вот в старину говорили, что это избывается. Aha. Böyle yaparken düşüncelerin gerçekleşiyormuş. Yani eskiden buna inanılıyormuş. Bu şekilde yapıyoruz. Ve tam bunu yaparken aklımızdaki tüm düşünceler, tam bunu yaparken aklımızdaki tüm düşünceler gerçekleşiyormuş. Şimdi eskiden diyor ninelerimiz uzun bir yolculuğa çıkmadan önce bunu yaparlarmış ve düşüncelerinde yollarının açık olmasını, sağlıklı bir şekilde yolculuğun geçirmesini dilemişler. Biz de aynı şekilde diliyoruz ve Sibirya yolculuğumuzun su gibi aydın ve açık olmasını diliyoruz. Sonra bu körçeyi çıkartıp şu şekilde en sevdiği oğluna veya kızına veriyormuş ya da torununa veriyorlar. Torunu da sonuna kadar bunu yalayıp yutuyorlarmış. Bunu verirken de işte sağlık diliyor, uzun ömürlü olsun, mutlu yaşasın diye veriyorlar. Sonuna kadar yiyince de bunun gerçekleşeceğine inanıyorlar. Aslında aynı bu kültür Orta Asya'daki Türk halklarında da var. Mesela nineler vesaire kendi yediği yemeğini torununa veriyor ama güzel dileklerle veriyor. İşte ki sen de benim kadar uzun yaşa, mutlu yaşa diye, bahtın açık olsun diye veriyor. Onlar da onun sonuna kadar beğense de beğenmese de yemek zorunda kalıyor. Ve onun yolunun torununa verileceğine inanıyor. Resmen asırlar öncesinde ışınlanmış gibiyim yani. Çok köklü bir gelenek hala yaşatılıyor ve hiçbir şey yani öylesine yapılmamış. Her şeyin bir anlamı var. Üniversite. Ahtal. Şu anda Olonho dersi oluyor arkada. Destanın nesilden nesile aktarılmasını çok önemsiyorlar. Ve gençler arasında da destan okumaları çok yaygın. Şu anda derste olan kız çocuğu bölgenin en genç Olonho destancılarından.
Büyüleniyorum sanki. Genelde eski Türk geleneksel kıyafetlerinde gördüğünüz bu aksesuarların hepsinin birer anlamı var. Mesela çok enteresan, ben bile şaşırdım. Bunu kadınlar kulak temizlemek için giyiyorlarmış, kullanıyorlarmış. Bir de şöyle bir şey daha var. Mesela bunun da bir anlamı. Bu da tırnak makası. Eskilerde böyle kullanmışlar. Çok enteresan. Ben bile şaşırdım. Daha önce de hiç bilmiyordum bunları. Вот, и поэтому ювелиров сейчас много. Достаточно много сил приложил основатель этого завода. Namski rayonundan Yakutsk'a geri döndük. 1,5. Evet, 1,5 saat yolculuk sürdü ama sanki 10 saat yolculuk çekmişiz gibi hissediyoruz yollardan dolayı. Ve üşüdük, mücevherciye geldik. Burada hem Sakha Türklerinin mücevherlik el işleriyle tanışacağız. Hem de nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Hem de kendimizi de ısıtacağız sıcak çayla. Здесь льем, здесь это бушенная печка. Это современная вот уже методы, да. Да, это современные методы. Ну, центробежное литье вообще, оно это, я использую центробежное литье. Конечно, есть более современные, а центробежное, оно известно еще со скифских времен. Скифы еще пользовались центробежным литьем, то есть вот эти вот фигурки, наверное, видели, да? Да. Антропоморфные фигурки, еще эти животные фигурки, тоже это все методом литья делалось, именно вот таким методом, центробежное литье. Очень интересно, да. Да. Так что называть его современным это, наверное, заблуждение. Правильно. Вот. Вот, допустим, из бивня мамонта И серебро. и серебро. Mamont kemiğinden. Наверное, видели такие. Это у всех тюркских народов такие вот. А. У нас это называется серебряля. Ну, то есть оно раньше действовало, ну, как бы вместо печати было. Почему мы чистые делаем? Вот это гравировка инициалы делается. То есть, и потом раньше использовали как печать. Evet, damga yerine bunu kullanıyor. Да. Ага, да, тамга. Тамга. Да, получается, здесь у нас называется серебряля, а в этом, в Казахстане, я там слышал, это называется верблюжья лапка по форме. Вот. И в Турции тоже видел, кстати, такие штуки. Ну, точнее, не видел, а знаю, что есть. Мне говорили. Yakutistan'dan çıkartılmış gerçek elmas. Yakutistan elmasıyla da ünlüdür. Можно потрогать? İşlenmemiş elmas. Одна штука около 2000 рублей стоит. Şimdi Olonho Festivali var. Bugün Olonho günü Yakutistan'da. Yani Olonho Yakutistan'a özgü bir destan. Hatta tüm Türk kültüründe çok tarihi derine dayanan destanlardan biri. Gidip hem onu dinleyeceğiz hem de biraz eğleneceğiz. Evet, şu anda sizlere şenlikten çok güzel orijinal görüntüler göstermemiz gerekiyordu. Ama bir tatsız olay yaşandı. Tam etkinliğin olacağı binaya girdiğimizde bizi Rus polisi karşıladı. Çok enteresan ki oraya geleceğimizi çok iyi biliyorlardı. Hatta yanlarında Emin için tercüman da getirmişlerdi. Çünkü benim zaten Rusça konuştuğumu biliyorlardı. Neyse toplantı odasına götürdüler ve tüm detayı sormaya başladılar bize. Ve her cümlesinden sonra polis işte bunun bir sorgu olmadığını, sadece bir açıklama yapmamız gerektiğini ve kanunları tekrar bizlere bildiriyorlardı. Biz zaten kanunları bildiğimizi ve aykırı bir propaganda hareketlerinde bulunmadığımızı söyledik, onlara aktardık. Yakutistan geldiğimizden bu yana her detayı sordu. Mesela refakatçi olarak, yani bize yol gösterecek rehber olarak bizi karşılayan abiyle nasıl karşılaştığımıza kadar, nasıl tanıştığımıza kadar sordular. Aslında nerelere gittiğimizi çok iyi biliyorlardı. Sadece bizden duymak istedi. Mesela bazı yerleri eksik söylüyorduk.
Unutuyorduk çünkü çok yoğun geçiyor günlerimiz. Bazı yerleri unutuyorduk. Şuraya da gitmişsiniz diye onlar ekliyorlardı. Şöyle yorumlayabiliriz. Evet, kesinlikle bir sorgu değildi. Ancak bir hatırlatmaydı. Yani biz sizin nereye gittiğinizi çok iyi biliyoruz. Ve sakın yanlış hareketlerde bulunmayın. Sadece kültürel faaliyetleri çekebileceksiniz gibi konuşmanın, bu açıklamanın altyazısı bu şekilde okunuyor. Evet, böylece polislerle 2 saat, 3 saat geçirdik ve çıktığımızda zaten konser bitmişti. İnsanlar da dağılmıştı. Muhteşem bir konseri, renkli bir kostüm gösterisini kaçırmış olduk. Ama buna rağmen bugün harika bir gün geçirdik. Muhteşem bir gün geçirdik. O teşekkür ayininden sonra hemen bir fotoğraf çekilmeye başladık. Hatta ayini gerçekleştiren kişi sırayla beni oturtturdu, daha Sonra Emin'i oturtturdu. Sırayla bir fotoğraf çektirdi ve çektirdiğinden emin olmak istedi. Sonra biraz dağıldık, yemek hazırlamaya başladı. Herkes yemek yemeye hazırlanırken ayini gerçekleştiren kadınlardan biri yanıma geldi ve o fotoğrafı gösterdi. Ve dedi ki burada ateş bize güzel bir mesaj veriyor diye başladı. Meğersem yani bizi ısrarla oturtturup fotoğraf çektirmeleri nedeni de oradaki ateşin vereceği mesaja inandıklarındandı. O simgede şöyle bir görsel, şöyle bir görüntü, yani şöyle bir mesaj var dedi. Birden çok bayrak var ve onları tutan insanlar var dediler. Bunu da nasıl yorumlayacağımızı bilemedik. Onu da sizlere bırakıyoruz. Ama ayini gerçekleştiren kadınlardan biri de bunun hayırlı bir mesaj olduğunu söyledi. Masa başına geçtik, yani yemek masasına, sofraya geçtik. Sofrada geleneksel yemekler vardı. En önemlisi de sıcak bir muhabbet vardı. Yani tarih konuştuk ağırlıklı olarak. Arada ne kadar 10 binlerce kilometreler olsa da sohbetler yine değişmiyor. Çünkü şunu konuşuyorlardı. İşte Çin Seddi'ni Çinliler neden yaptı diye bana soruyordu ve gülüyordu. Bizden korunmak için Çin Seddi'ni inşa ettiler diye kendi aralarında gülüyorlardı. Hatta bunu gururla söylüyorlardı. Kısaca bugün bol sürprizli, yoğun ama yoğun olmasına rağmen çok güzel ve renkli bir gün geçirdik. Yarın da başka bir bölgeye gideceğiz. Yani yine Yakutistan içerisinde başka bir bölgeye gideceğiz. Orada da aynı gün olmasını umuyoruz. Orada aynı gün, aynı şey olmasını, evet, burada Rusça düşündüm. Şu anda Hangavas'tayız. Burası dün gittiğimiz yerden daha farklı olarak Yakutsk'un güneyinde kalıyor. Dün geç saatte yatabildik ve sadece 3-4 saatlik uykuyla ayaktayız. Evet, burada bizi karşılayacak insanlar var. Gidip tanışalım. Да, мой друг Эмин, он нас снимает, мы блогеры, мы приехали, вот хотели показать историю, культуру якутского народа. Вот поэтому спасибо, что согласились уделить нам время. Сделаем немножко обряд очищения. Давайте. Ага. Şimdi Да, проходим. iyi geldik. 14. 15. asıra. Da. Ayı derisi. Gerçek ayı derisi. Вот это черон.
Самый большой чарон в Якутии. Ah, Натуральный, из дерева сделан. из дерева сделано? Из березы. Из березы. Когда вы сделали? Вы сами сделали? Нет, я сам не сделал. Это мне подарок сделал. А. Ага, самый большой подарок. И у нас же у всех есть Да, праздник да, да. народный. Да, правильно. Один раз в год бывает. В этом усыха тут наливает кумыс и всем гостям раздают. Ага. По кругу. Давайте я попробую сейчас кумус. Алгыс чарона называется. Алгыс Это чарона. чарон для обряда. А, А это наш тотем тотем. Ага, Хангаласский орел. тотем. Хангаласский, нашего Хангаласский улуса района. Короче, Да. наш Saha Cumhuriyeti'nin doğduğu yerin simgesi. Şahin'in çocukları yani Şahin'den türediklerine inanıyorlar. O yüzden bu bölgenin simgesi haline gelmiş Şahin. Top, bas. А здесь была наша шкура. Это шкура волчья. Volka. Бюро называется. Börü. Бюро. Börü derisi. Şu anda inanamıyorum onu tuttuğuma. Gerçek kurt derisi. Kök börü. Сур бюро. Sur börü. А это росомаха, сиган называется. Oh. Şu an hala inanamıyorum yani bu deriyi tuttuğuma inanamıyorum gerçekten. Ressamaha это. Росомаха. А это рысь. Ah. Бедер. 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 Рысь. Рысь. Gerçek dağ keçisiymiş bu şimdi bu arada. Yaklaşmak yani nasıl yapmışlar bunu böyle? Şimdi arkadaşlar Sibirya'da bu botlar kurtarmıyor tabi. Ben şimdi geyik derisinden untu yani saha untusunu giyeceğim. Bunlar kurtarır diyorlar seni. Bakalım. Şimdi hiçbir soğuk beni durduramayacak. Вот шапка. Можно на нем охотиться, мясо рубить, дрова рубить. Şu anda И она можно на бой идти. Hı. И на бой идти На можно. бой тоже нужно. ага. 400 sene öncesine ait demir parçası. 1600'lere evet ait olabilir. Buz altında kalmış. Yeni bulmuşlar. Demir parçası. Наши предки умели сплавлять железо, делать инструменты, боевые батыя, кылыс, всякие разные инструменты железные. Мгм. До прихода русских у нас было железо. Bunları mağazaların üretmiş. Давайте пробуем. Это не кумыс, это свежее молоко. Şöyle bir deyim var. At sütü yani kımız olmamış hali yani taze at sütü. Tat olarak anne sütünü anımsatıyor. Привкус совсем с сахаром. Держи-ка, хорошенько. Şimdi kumusu deneyeceğiz. Кумыс. Oh, Так, пробуем мясо. Жеребячий. Жеребятин. Жеребячий. Şimdi tay deniliyor değil mi? Atın çocuğunun balasına. Tay eti tadına bakacağız. Это здесь. Как привкус? Вкусно. Вкусно. Оладушки. Valla bu soğuk havalarda çok lezzetli gidiyor. Кимиктян. Он кабана. Это что? Хан. Кровяная колбаса. Kan. Хан.
Лошадь. Нет, жеребец. 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 Ну, все равно лошадиный. Из крови делается? Кровь и молоко. Кровь и молоко. А это кишка. Все натурально. Şimdi ben bunu ilk defa görüyorum. Gerçekten benim için de yeni bir şey. Kan, yani tayın kanı ve süt karışımı ile yapılan sucuk. Normal İçerine- sucuklara benziyor. Sucuk değil, normal böyle salama benziyor tadı. Ama biraz ağır tadı var tabii. Onun kandan ve sütten yapıldığını bilince insan. Ne diyelim bu soğukta? Yani biraz Ben ağır. anlayamadım, Her öyle gün olsun. yiyemezdim. Veya buralarda kalsam Has olunca yerdim belki. Şimdi o evin tepesinde gördüğünüz simge eski Yakut yani Saka kültürüne ait. Şöyle yani korumak için kullanılıyor. Korusun diye, kötülüklerden korusun, nazardan korusun diye bu şekilde simge asıyorlar evlerinin tepesine. Bu aslında şeye de çok benziyor. Çadırın tepesindeki şangrak diyoruz. Yani güneşin girmesi için kullanılan bir nevi pencere gibi bir şey çadır için. Ona da çok benziyor. Очень люблю собак. Şu an at çiftliğine geldik. Özellikle Saha Türklerinin atları diğer Türk toplumlarından atlarına göre çok değişik, çok farklı. Yani tam bir kış iklimine göre şekillenmiş bir fiziki yapısı var. Şimdi gideceğiz atlarla biraz vakit geçireceğiz. At sağmaya gidiyorum. Давайте, я иду. Böyle bir deneyim de oldu. Hayatta yapmadım demeyeceğim artık. Çok enteresan. Быстро. Ой! Ah, спасла. Успела. Спасибо. Это же такой священный напиток для нас. Да. Это якутов тоже самое. Это якутов называется напиток богов. Да? Кому-то угощаем. Аи это для нас. Наши боги. Вот так. Аи гадинаторы. Hı. Священный напиток. Напиток для богов. Так. Прямо на туда. Ага. Было итальяне. Oy çok tatlı. Senin saçlarına kurban. Şu an çiftliğin bulunduğu yerden biraz uzaklaştık. Daha çok atların sürü halinde yayıldığı yerdeyiz. Saha atlarının bir diğer özelliği de şu yarı yabani olmaları. Mesela -60 olsun, -50 olsun hep dışarıda kalırlar. Ve kendi yemlerini kendileri bulup yiyorlarmış karın altından. Yani onlara özel çiftliğin kurulmasına, işte çiftliklerde beslenmesine gerek yok. Kendi kendilerine besleniyorlar. Şu anda buz tutmuş. Bölgenin en uzun, hatta dünyanın da en uzun nehirlerinden Lena Nehri'nin kenarındayız. Şu anda bu yollar kapalı. Normalde 3 metreye kadar, hatta 2,5-3 metreye kadar buz tutuyor altı. Ve buradan arabalar da geçebiliyor. Yani aralığın 15'i gibi yollar açılmaya başlıyor. Çünkü buz kalınlığı daha da büyüyor, daha da kalınlaşıyor. O zaman arabalar için daha güvenli bir yol oluyor ve arabalar bu nehir üzerinden karşı tarafa geçebiliyor. Çünkü köprü yok gördüğünüz gibi. Ulaşım sorunu var.
Kışın bu şekilde ulaşım sağlıyorlar. Balıkçılar ise gelip önce 3 metre buzu deliyorlar ve onların bir taktikleri var da nasıl anlatsam acaba? Например, как рыбалка бывает тут? Как ловят рыбу? Под лед. Под лед, да. Подледная рыбалка называется. Ну, делает лунки, короче. Ага, Лунки сделали ага. под льдом. И вот так, вот так, вот так, вот так. И отсюда вот отпускает жерди. Вон пальник такой. Палку. И отсюда вытаскивает, и веревкой отсюда вот тянут. Отсюда отпускает невод. Сеть. Для рыбалки. И все, ставят. Вон поставили, отсюда отпустили, вон отсюда вытащили вот это. Вот. И она стоит тут. Балык, поэтому по-вашему рыба. Рыба, балык. Балык. У нас тоже балык. По-турецки тоже балык, да? Ага. Да? Да. Ну, балык. Где это? Один народ, оказывается, наши предки. Bir tuğan. Один народ. Но мы самый северный тюркский народ. Siz en kuzeyde, biz güneyde. Ege kotu vardı, behi sokoru vardı. Yakutsk şehrine geri geldik. Eve geçip biraz planlamalar yaptık. Çünkü bugün buradaki Yakutistan'daki son günümüz ve yarın için planlama yapmamız gerekiyor. Nereye yola çıkacağız, nasıl olacak vesaire. Şimdi saat 5:30. Hava karardı bile. Biraz şehri turlayacağız. Son günümüz olduğu için göremediğimiz yerlere gideceğiz. Ve daha sonra da saat 7-8 gibi Alexey'nin öğrencileriyle tanışacağız. Onlar bize folklor gösterileri yapacaklar. Bu şekilde günü tamamlayıp eve geri döneceğiz. Ayaklarım çok mahvetti beni. Ama neyse dayanacağız. Çünkü güneye doğru ineceğimiz için soğuklar arkada kalmış olacak. Kahve içeceğiz. Şimdi kahve içerken ilk defa böyle Alexey ile muhabbet edebilecek zamanı bulduk aslında. Yolculuk boyunca biz uyuyoruz çünkü doğru düzgün dinlenemiyoruz. Sürekli böyle nefes nefese geziyoruz. Şimdi kendisiyle konuşma fırsatı bulduk ve çok güzel şeyler öğrendik hakkında. Kendisi matematikçiymiş. Ayrıca tüm hayatını Saha Cumhuriyeti'ni anlatmaya adamış birisi. Ve bize de geldiğimiz günden beri her zaman yani her an yanımızdan ayrılmıyor. Hatta kendisi bizi uyandırıyor sabah 8'de erkenden uyandırıyor. Evimizden alıyor ve tüm buluşmalarımızı ayarlıyor. Ve yaşı 62, bir hafta sonra 63 olacak. Yani 63 yaşında kendisi ama 20 yaşında bir ruh var kendisinde. Hep yanımızda. Her şeyi ayarlıyor. Yani bundan sonraki seyahatimiz için de endişe ediyor aslında. Yol göstermeye çalışıyor. Oralardan birilerini bulmaya çalışıyor. Ayrıca bahsetmek istedim sizlere. Çok önemli birisi bizim için de. Bir tuğan Kivinet'te.
Yakutistan'ı, Saha Cumhuriyeti'ni, Türk kültürünün vitrini derken gerçekten haklılarmış. Nefesim kesildi. Yorumsuz. Nefesim kesildi. Ağzım açık kaldı. Yorum yapamıyorum. Nerede kalmıştık? Evet, etkinlik sonrası bu etkinliği düzenleyen ve etkinlik için çok büyük emek harcayan öğrencilerle konuşmak istiyorduk. Onlarla daha fazla vakit geçirmek istiyorduk ve boş zamanlarında neler yaptığını öğrenmek istiyorduk ama o sırada kesildi. Çünkü beklenmedik misafirlerimiz vardı. Yine yerel polis geldi. Gazetecilik faaliyetinde bulunuyorsunuz ve bunun hakkında ihbar var diyerek bizi karakola götürdüler. Aslında biz oralarda sadece kültürel faaliyetleri gösteren vlog çekiyorduk. Uzun vakit karakolda kaldık. Suçlu olduğumuzu kabul edip cezamızı ödeyip yaklaşık 4000 ruble civarında cezamızı ödeyip çıktık. Buradaki tüm Türk bölgeleriyle ilgili yapılan faaliyetler, onların kültürünü göstermek, hala dillerini koruduğunu göstermek Moskova tarafından biraz kıskançlıkla bakılıyor ve yani böyle tetkikler, işte durup dururken suç atmalar, durup dururken ceza ödetmeler, biraz hırpalamaları açıkçası çok normal ve beklediğimiz bir durumdu. Eve döndüğümüzde gece saat 3'tü ve hazırlamaya bile zaman olmadı. Apar topar yola çıkmak zorunda kaldık. Ve bir gün boyunca da video çekemedik. Karşınıza şimdi ancak çıkabildik. Şu an Irkutsk'tayız. Burada biraz dinlendik. Dinlenmek zorundaydık. Saha Cumhuriyeti'nde yani Yakutistan'da dinlenme fırsatımız olmadı. Gerçekten her şeye rağmen çok mutluyum. Evet, epeyce üşüdük. Parmaklarımda biraz değişiklikler olmaya başladı. Çünkü çok fazla üşüdü ve eldiven korumadı. Yolculuk devam ediyor. Buradan Burятия bölgesinde bulunan ve çok az sayıda kalan Soyotlara doğru yolculuğumuz devam edecek. Takipte kalın. Bizi izlemeye devam edin.